Değerli kardeşlerim, bu programımızda inşallah Arifler yolunun esaslarının 6.sını mevzu edineceğiz. Mevzu mürşit ziyareti. Rabbim rızasına uygun ve cümlemizi müstefid eylesin. Amin. Konuya şöyle girelim inşallah. Biliyorsunuz tabiinin en faziletlisi hakkında ulemanın büyük bir kısmı demişler Veysel Karani'dir. Rahimehullah. Veysel Karani Hazretleri Yemen'de yaşayan bir çoban, deve çobanı. Annesini bakıyor, ona baktığı için de onu bırakıp Medine-i Münevvere'ye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı ziyarete gelemiyor, sağlığında görmemiş. Ama kalbi ve ruhi beraberliği çok yüksek. Yani o kadar ki Uhud gazvesinde Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek dişinin kırıldığı haberi kendisine ulaşınca şu diş Efendimiz Aleyhisselam'da yok, bende niye olsun diye dişini çıkarmış. Ya bizim bunu anlamamız mümkün değil. Ama yani öyle bir muhabbet, öyle bir mutabaat, öyle bir aralarında kalbi ruhi ünsiyet var ki Efendimiz Aleyhisselam'da olmayan dişi kendinde ağzında istemiyor yani. Onun için de Efendimiz Aleyhisselam hırkasını ona vasiyet etmiş ve sahabelere vasiyet etmiş. Hazreti Ömer o vasiyeti işitenlerden, Emirül Müminin olduğu dönemde Yemen'den gelenlere hep soruyor. Aranızda şöyle bir zat var mı? Efendimiz Aleyhisselam tarif etmiş. Kabilesini söylemiş, ismini söylemiş, annesini baktığını söylemiş, o yüzden Medine'ye gelemediğini söylemiş. Vücudunda bir yara izi var, yara izini de söylemiş. Şöyle bir ve onlara buyurmuş, ona rastlarsanız kendinize dua ettirin. Onun duası makbuldür, ona dua ettirin. Hazreti Ömer de Efendimiz Aleyhisselam bu emrini yerine getirmek ve istifade etmek için soruyor. Sonunda kendi döneminde Yemen'den destek bölükleri geldiğinde onu buluyor. Soruyor. Hepsi evet. Efendimiz Aleyhisselam'ın koyduğu işaretler. Şimdi sen bana dua et diyor. Hazreti Ömer Veysel Karani Hazretlerine. O da diyor ki ya emir el müminin sen ümmetin emirisin sen bize dua et diyor. Yani şey yapıyor, hicap ediyor. Yok. Efendimiz Aleyhisselam bize böyle emretti diyor. Ve Veysel Karani Hazretlerinden dua alıyor. O da ediyor. Tabi Veysel Karani Hazretleri de bu şekilde ifşa olmuş oluyor. Allah adamı, Allah şefaatlerine nail eylesin. Aşk deryasının padişahlarından. Aşk, evet. Fakat Ehl-i Sünnet kelam alimlerinin beyanına göre de bu kadar faziletli Efendimiz Aleyhisselam'ın duasını alın dediği, hırkasını vasiyet ettiği Veysel Karani Hazretleri için Ehl-i Sünnet alimleri diyor, sahabenin en etnasının makamından aşağıdadır. Veysel Karani Hazretleri kadar sahabenin içinde böyle meşhur faziletleri olan, tanınan, vasıfları olan öyle çok kimse yok. Yani çoğunun tamam 10 binlerce sahabe var ama belki birkaç yüz tanesi maruf, meşhur. Peki nasıl oluyor? Onu da şöyle izah etmişler. Sahabe-i kiram Efendimiz Aleyhisselam'ın nübüvvet nazarlarına muhatap oldu. Onu gördü. Ondan sohbet etti. Yani bir mekanda bulundu. Bir mecliste beraber bulundu. Ve onun nübüvvet nazarlarına muhatap oldu. O beraber olmakla, nübüvvet nazarlarına muhatap olmakla imanları öyle bir noktaya çıktı ki diğer insanların Efendimiz Aleyhisselam'ı görmeyen sonraki ulemanın, sülehanın, aşıkların oraya çıkması mümkün değil diyorlar. Şimdi ya çok acip bir hadise. Demek ki Efendimiz Aleyhisselam'ı sağlığında görmek, huzuruna gitmek, meclisinde bulunmak, onunla sohbet etmek bunun yerine hiçbir şey geçmiyor. Bunu buradan anladık. Ne olur? Veysel Karani Hazretleri tabiinin ulusu oldu. Sahabeye yetişemedi. Bu neyin delilidir? Demek ki Peygamber Aleyhisselam'ın varisi olan mürşid-i kamilleri, alimleri, salihleri ziyaret etmek çok önemli. Peki onlarda ne var? Onlarda da velayet nazarı var. Velayet nuruyla nazar ediyorlar. Bir veliyi gidip zahiren görüp meclisinde oturanla gıyaben ona beyat edip ona talebelik yapan arasında da yine fark vardır. Huzurda olmak, velayet nurlarıyla onun nazarlarına muhatap olmak kişiye çok şey kazandırır. Onun ötesinde alimleri, salihleri ziyaret etmek, sadece onları da değil, Müslümanları, din kardeşlerimizi, akrabalarımızı ziyaret etmek sünnete uygun bir ameldir. Bakın
Kur'an-ı Kerim'de Musa Aleyhisselam ulul azim enbiyadandır. Kehf suresinde ne buyuruluyor? Orada Allah'ın kullarından bir kul, müfessirler ona Hızır Aleyhisselam diyor. Onu ziyarete gidiyor. Dönemin ulul azim nebisi Musa Kelimullah. Ne için? Ondan ilim tahsil etmek için, ondan istifade etmek için. Yani Musa Aleyhisselam onu yanına çağırmıyor. Onun olduğu mekana yanına yeğenini de alıyor, Yuşa bin Nun Aleyhisselam'ı. O ziyarete gidiyor. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in bu kıssasıyla ilim sahiplerini, salihleri kendi mekanlarında oldukları yerde ziyaret etmenin delili ortaya çıkıyor. Bir peygamber Allah-u Teala'nın Hızır Aleyhisselam gibi bir kulunu ziyarete gidiyorsa bizim gibilere ne olmuş ki Allah-u Teala'nın dostlarını, alimleri ziyarete gitmeyelim? Delilimiz de bu kadar kavi. Şimdi Veysel Karani Hazretlerinin de hadisesinden o ziyaretin kıymetini, farkını anladık. Nasıl olacak? Mümkün olduğu müddetçe ziyarete gideceğiz. Zahiren beraber olmadığımızda da rabıta yapacağız. Manen beraber olacağız. Tabii mürşit ziyareti olsun, alimleri ziyaret olsun, Müslümanları ziyaret olsun, arkadaşları, dostları, akrabaları ziyaret olsun. Bunların hepsi sevaplı amellerdir. Allah'ın rızasına yaklaştıracak vesilelerdir. Fakat şöyle bir yanıldığımız nokta da var. Mesela insan gidiyor bir Allah dostunu ziyarete, bir alimi ziyarete. Yani illa ondan konuşmak istiyor. Konuşamazsa sanki ziyaretin noksan kalmış gibi hissediyor. Vesile arıyor yani konuşmak için. Tamam, bir ihtiyacı varsa, konuşması lazım gelen bir durum varsa konuşsun. Ama yani illa ziyarette kelam etmek, hasbihal etmek şart değildir. Ziyaret etmek onların makamına gitmektir. Orada onlarla beraber olmaktır. İhtiyaç varsa zaten onlar bizimle konuşur. Yoksa da yani konuşmadım, bir şeyim noksan kaldı diye düşünmemek lazım. Önemli olan o meclisi onlarla paylaşmak ve oradaki manevi atmosferden istifade etmek, onların nazarlarına muhatap olmaktır. Tevazuyla oturmaktır. Mesela Sultan Hazretleri zamanında, Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri zamanında ya o zaman çok sofi yoktu. Bizleri de ismen de tanıyordu. Fakat ben hatırlarım 2-3 sene giderdik. Senede 4-5 sefer olmak üzere. Ya dönüp bir yüzümüze bakmazdı. O hale geldik ki ya bir sefer hoş geldin dese de Allah canımı alsa diye o noktaya gelirdik yani. Hiç yüzümüze bakmazdı. Şimdi yani mürşitler karşısındaki sofinin nefsine göre ona muamele eder yani. Onu ona bırakmak lazım yani. Mesela bazen de böyle biz mahzun olurduk. Hastalıktan çıkardık. Daha 50 metreden çağırırdı gel diye. Yani o bizimle alakalı. Bizim menfaatimize ne olacaksa onu yapıyorlar. Onun için illa gidip konuşmak, özel muamele görmek falan bunları istememek lazım. Herkes gibi yapmak lazım. Mesela orada sofiler nasıl yaşıyorsa, çoğunluk nasıl hareket ediyorsa ona uymak lazım. Yani oraya da gidip ağalık yapmamak lazım. Bu nefsimiz zaten her yerde ağalık peşinde. Bari mürşit huzurunda, Allah dostlarının meclisinde nefsimizi kırmaya, herkes gibi yapmaya, sıraya girmeye, efendime söyleyeyim, bunlara riayet edersek istifademiz çok olur. Daha güzel olur diye büyüklerimizden işittik. Tabii mürşit ziyaretinin ne kadar sık yapılsa faydası o kadar çoktur. Onun yerini hiçbir şey tutmaz. Yani tam virdimiz var, zikrimiz var, hatmemiz var, rabıtamız var ama mürşitle zahiren beraber olmanın, sohbet etmenin, meclisinde bulunmanın yerini hiçbir şey tutmaz. Onların o bereketli, nurani nazarlarıyla inşallah nefsimiz çok fayda görür, kalbimiz çok fayda görür, çok istifade ederiz. Muhabbetimiz artar, o muhabbetle ibadetlere şevkimiz artar. Yani mümkün olduğu kadar sık gitmek lazım. Tabii mümkün olsa keşke haftada bir gidebilsek ama bugünün şartları ayda biri müsaade ediyorsa öyle gitmek lazım. O da müsaade etmiyorsa şartlarımız, imkanlarımız 3 ayda bir gitmek lazım, 6 ayda bir gitmek lazım ama seneyi geçirmemek lazım. Yani herkes asgari 2 eli kanda olsa bir sefer mürşidini senede ziyaret edip adabını yenilemelidir. O bir ziyaret 2-3 ay insana yeter. Yani orada aldığı maneviyatla 2-3 ay yeter inşallah. Onun için
ayakta durmanın en büyük etkili ilaçlarından birisi budur. Bu yolda sarf edilen paralar, vakitler hepsi Allah yolunda sarf edilmiş sayılır. Ama Allah rızası için gitmek lazım. Yani şu derdimi halledeyim, şunu sorayım, şu sıkıntımı halledeyim. Yani bunları birinci mesele yapmamak lazım. Ne hatmede yapmak lazım, ne virtte yapmak lazım, ne mürşit ziyareti. Allah rızası için bunu öne çıkarmak lazım. O zaman menfaat olur. Yoksa öbür türlü iş görüşmesi gibi olur yani. Veya fayda çok az olur. Onun için bunlara çok dikkat edelim inşallah. Bir derdimiz varsa gitmişken sorarız. Onda bir şey yok. Ama yani sırf buradan gidip de bir şey sormak için gitmemeli. Yani Allah dostları da böyle halis gelenleri arıyor. Onları seviyor. Onlara çok himmet ediyor. Herkes dünya sorarsa, şu ederse, bu ederse bizim yüzümüze karşı bir şey demiyorlar ama çok memnun olmuyorlar ondan. Çünkü istifade az oluyor. Çünkü amelin başı halis niyettir. İnşallah bu şekilde devam edelim. Mesela para olması, sağlık olması, imkan olması büyük bir nimet yani. Covid geldi. Mesela bizi eve hapsettiler yaşımız itibariyle. Dışarı 2-2,5 sene çıkamadık yani. Bak imkanımız var, vaktimiz var, emekliyiz. Gidemedik. Demek ki yani bu imkanları, vakitleri bir kıymet bilip vakti değerlendirmek lazım. İnşallah elinden geldiği kadar herkes gitmeye gayret etmeli. Ama kimin ne kadar gittiğinin hesabını da tutmamalı. Herkes kendisi için gidiyor. Allah rızası için gidiyor. Böyle müfettişlik yapmaya da gerek yok. Bazı müfettişler var. İşine baksınlar. Herkes mürşidini sever, ziyaret eder, imkanları müsaade ettiği ölçüde gider. Kimse kimsenin ne kadar gittiğinin bu kapıda müfettişi değil. Öyle bir hakkı da yok, öyle bir yetkisi de yok. Böyle hataları da yapmamak lazım. Sofilere yakışmaz. Mürşit ziyaretiyle ilgili bir hatıramı da arz etmek istiyorum. Sultan Hazretleri, Seyyid Muhammed Raşid el-Hüseyni Hazretleri Gökçeada'ya 12 Eylül ihtilalinden sonra sürgün edildiğinde tabii yasak koydular oraya. Kimseyi koymuyorlar. Ailesini de koymuyorlar yani. O zaman ben hatırlıyorum Gavsumuz Seyyid Abdülbaki Hazretleri Kuddise Sirruh İstanbul'a geldi. Tabii yani 6 ay olmuş, bir sene olmuş gidememiş. Ağabeyini, şeyhini görememiş. Yani öyle çareler aradı ki oraya gidebilmek için hani böyle devlet erkanından, şundan bundan öyle çabalar sarf etti ki yani insanın içi parçalanıyordu. Hatta bir mektup gönderdi Sultan Hazretlerine. Biz de yazdırdı, yazılışına şahit olduk. Nasıl yani böyle ciğerleri parçalanarak yazdırdı, o satırları gönderdi. Hatta şunu söyledi. Çok böyle çaresiz kalıp bir imkan bulamayınca bizim bu Gökçeada'ya gitme işimizi kim hallederse biz ahirette ona yardımcı olacağız dedi. İnşallah dedi. Allah'ın izniyle. Yani daha şey söyledi de ben yumuşattım biraz. İtiraz gelebilir diye millet nem kapıyor buluttan. Yani çok daha garantili bir şey söyledi yani. Ben yumuşatarak söyledim. O halbuki bütün ömrü ondan geçmiş. Şu da 6 ay bir görememiş onu ondan sonra. O ona dayanamadı ve onu görmek için İstanbul'da fellik fellik çare aradı. Yine Sultanımız Seyyid Muhammed Saki el-Hüseyni Hazretlerinin de babasıyla ilgili bir hatırasını anlatayım. Afyon'da irşadının başında 7 sene Sultan Hazretlerine mutabaat ederek Afyon'a yazın geliyordu Gavs-ı Hazretleri. Bir gün baktık daha geleli 1 hafta 2 hafta olmuş yani Menzil-i Şerif'ten. Bir otobüs geldi. Sultanımız Seyyid Muhammed Saki el-Hüseyni Hazretleri otobüsün önünde. Kafile yapmışlar menzilden. Afyon'a geliyorlar. Tabii 2 hafta geçmiş yani. Tabii işi bilenler biliyor. Onlardan da biz de inşallah ibret alalım. Onları taklit etmeye çalışalım. Demek ki çok kıymetli, çok faydalı. Yani 2 haftada geçse otobüs tutmuş gelmiş. Öbürü kanuni yasaklar olmasına rağmen çare arıyor. Demek mürşit ziyareti ne kadar önemli, ne kadar kıymetli buradan anlıyoruz inşallah. Allah-u Teala salihlerle ömür geçirmeyi, sık sık ziyaretlerine gitmeyi cümlemize nasip eylesin ve sırf rızası için gitmeyi bize nasip eylesin. Cümlemizi müstefid eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.